Türkiye'den Örgü Müdediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü Müdediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi olarak yapmış olduğum ve farklı iki motiften oluşan bu güzel bluz çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Bütün detayları videoda bulabilirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. 300 gram, 350 gram civarı batik ip kullandım. 300 grama yakında aradaki düz rengi kullanarak bu bluzu yaptım arkadaşlarım. Evet, umarım sever ve beğenirsiniz. Hadi gelin şimdi hep birlikte bu güzel bluz çalışmasının nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Bluzumu yaparken kullanmış olduğum ipim Alize Diva. Şöyle göstereyim. Bunun numarası 7647 arkadaşlarım. Bir de düz olanını kullanacağız. O da 02. Şu tığım ise 2 milim oldu. Hemen motiflerimizi yaparak başlayalım. Bakın iki tane motifimiz var. Şöyle göstereyim. Biri yuvarlak ve böyle şeyli olan, bir diğeri de düz bir motif. Düz olan motifimizden başlayalım arkadaşlarım. Şöyle ipime bir halka yapıyorum. Önce halkanın içerisinde giriş yapıyorum. Şu anda kare olan motifi yapıyoruz. Bundan toplam 65 tane motife ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Evet, şu şekilde yaptıktan sonra bir zincirle tutturduktan sonra şu şekilde arkadan alıyorum, öne getiriyorum. Bir tane ikili trabzan boyutunda yer yaptım. Sonra yanına iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir. Bu işlemi 4 defa tekrarlıyoruz. 1 2 3 ipimizi sıklaştıralım. 1 2 3 zincir çektik. Tekrar bir tane daha aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapacağız. Üçüncüyü arkadaşlarım, bakın bu ipi saklaması biraz zor olduğu için şöyle iyice sıkılaştıralım ve ikisini birlikte alalım. Yani iki ipi birlikte götürelim aradan, hem de aradan çıkmış olsun. Evet, sonra bir tane şu şekilde zincir çekiyorum, bir de bunu çekiyorum. Artık bu fazla ipimi şöyle biraz daha ucunu çektikten sonra kesebilirim. Evet, şimdi iki tane zincir çekmiş olduk. Üzerine bir alıyorum. Bakın şu ilk yaptığımız yerin hemen şöyle içerisinden üstünden giriş yapıyoruz. Ve buraya sıkı bir ikili trabzan yapıyoruz 3 zincir yerine. Bakın şöyle bir kare oluşturduk. Sonra bir miktar yükseliyoruz. Arkadan yine öne getirip alıyoruz ve ikili trabzanımızı yaptık birinciyi. İkinciyi de normal köşemizin içerisine yaptıktan sonra üçüncüde 2 defa doluyoruz. Bakın şu üçlü yapmıştık. İlkinin içerisinden şöyle arkasından, bakın şuradan giriyorum. Burasından çıkartıyorum. Yani belinden giriş yapmış oluyorum. Burada bir tane üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde. Sonra bir zincir çektim. Tekrar 2 doluyorum.
Diğerine geçiyorum arkadaşlar. Diğer köşeye geçeceğim. Arada bunu bırakıyorum. Buradan yine şöyle belinden giriş yapıyorum. Çektim ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra yanına hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, sonra 3 zincir, 2 3, 2 tane normal ikili trabzan yapıyorum köşeme. Üçüncüde 2 doladım. Hemen bunun belinden bakın şöyle giriş yapıyorum. Çektim ve üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir araya, sonra tekrar 2 doluyorum diğer tarafına arkadaşlar. Bakın şu ikili trabzanımızın hemen üstünden giriş yaparak bir tane de oraya. Sonra 2 tane içine ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan, 1 2, sonra 2 doladım, buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim, tekrar 2 doladım, diğerini de aynı işlemi uyguluyorum. Bir 2 3 zincir çektim arada, sonra 2 tane olan ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra da üçlü trabzanımı yapıyorum bu şekilde. Sonra bir zincir çekiyorum araya, üzerine 2 doluyorum. Bakın köşemizin yarısını yapmıştık. Şimdi diğer yarısını tamamlıyoruz. Şöyle giriş yaptık. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Yanına 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve yine 2 zincir çekiyoruz. Üzerine 1 aldık. Şu ilkinin hemen üstünden bakın şöyle girişimizi yapıp buraya sıkı bir ikili trabzan yapıyoruz. Evet, görüntümüz bu şekilde oldu. Biraz yükseldik yine. Diğer sıraya geçtik. Buraya bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra hemen yanına bir tane, ya bir tanesini yaptıktan sonra yanına bir tane daha yaptım. Sonra üzerine 2 doladım. Buradan giriş yapıyorum bu şekilde ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra bir zincir çektim. Üzerine 1 alıyorum. Aradaki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bakın şuraya geçiş yaptım. Buraya bir tane ikili trabzan. Sonra üzerine 2 doluyorum. İniyorum aşağıya. Bakın ilk başlangıçta yaptığımız 3 tane olan ikili trabzanımızın ortasından giriş yapıyoruz. Ve şu şekilde çekip bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra bir tane üzerine alıp yanına bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra bir zincir, tekrar üzerine 2 doluyoruz. Bu köşeye geldik. Köşeye yine aynı şekilde birinci üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra 2 tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir araya, tekrar üzerine 1 aldık. 2 tane ikili trabzan, 1 2, tekrar üzerine 2 doladık. Buraya giriş yaptık ve üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir, üzerine 1 aldık. Aradaki boşluğa geçtik. Ve buraya bir tane ikili trabzan, 1 2 doladık. Aşağıya indik. Bakın şöyle belinden giriş yaptık. Üçlü trabzanımızı buraya yapıyoruz. Sonra tekrar bir ikili trabzan daha yaptık. Bir zincir, 1 2 doladık. Hemen buraya geçtik diğer köşemize. 1 2, 1 2 3 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan, 1 2, sonra üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip diğerine geçtik araya. Bir ikili trabzandan sonra aşağı inip bu şekilde aldıktan sonra üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Sonra bir tane ikili trabzan daha yapıyoruz ve diğer tarafa geçiyoruz. Bir zincirimi çektim, son yere geldim. Bakın buradan girişimi yaptım. Yine önce üçlü trabzanımı yapıyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir iki zincirimi çektim, bir aldım üzerine ve buradan giriş yapıyorum ve buraya bir tane sıkı bir şekilde ikili trabzanımı yaptım ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi diğer sırayı da aynı şekilde yaparak devam ediyoruz. Şöyle 1
2 önce ikili trabzanı yaptıktan sonra buradan hemen giriş yapıp üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz araya. Bakın bu defa iki boşluk oluştu. İlkinden giriş yaptım. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra iki doladım. Aşağıya iniyorum. Bakın şuraya. Hemen buradakini aldım. Şöyle belinden giriş yaptım. Şu şekilde ve yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Bir zincir çektim. Bir aldım üzerine. Buraya geçtim. Bu benim motiflemin son sırası. Bunu daha büyük yapabilirsiniz arkadaşlarım. Hani küçük küçük uğraşmaktansa biraz daha büyütebilirsiniz. Büyük olarak da kullanabilirsiniz. Onu da söylemek isterim. Yapacak olan arkadaşlarım için bir değişik bir fikir olur. Bu karesi daha büyük olur. Ama bu defa ortadaki diğer motife uygun olmaz. Sıkıntı yaşamayın. Bu büyüklükte yapın arkadaşlar. Şöyle geçtim. Bakın bir zincirimi çektim yine buraya. Tekrar üzerine iki doladım, aşağıya indim. Birinci ikili trabzandan sonra üçlü trabzanımı yaptım. Sonra ikili trabzan, bir zincir, diğerine geçiyorum. Evet, son yere geldim arkadaşlarım. Şöyle hemen üçlü trabzandan sonra köşeye iki tane ikili trabzanımı yaptım ve bir iki üç tane zincirimi çektim, geliyorum. Artık bittiği için 3 zincirle bağlayabiliriz. Şöyle bir tane zincir daha çekip kesiyorum. Evet, bu motifimizin yapılışı bu kadar arkadaşlarım. Şöyle kabartmalı bir şekilde duruyor motifimiz. Evet, bunu hemen buraya takalım. Böyle eğer bir aparatınız varsa kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Daha düzgün, daha düzenli bir şekilde durmuş oluyor. Evet, bu kare olan motifimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diğeri de kare ama onun şekli biraz daha değişik. Şimdi ona geçelim. Bakın şu. Ortaya bir yuvarlak çalışacağız önce. Şöyle yine bir halka yapıyorum. Halkanın içerisine giriş yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu ipimi ve halkamı sabitlemiş oldum. Şimdi üzerine bir alıyorum. Hemen buradan giriş yapıyorum ve çakma sık iğne yapıyorum. Toplam 8 tane. Biri yaptık. 2 3 4 5 6 7 8. Sonra bunu iyice sıkılaştırıyorum şöyle ve geliyorum, bakın. Hemen şurada yerim oluşmuş oldu. Buradan giriş yapıyorum şu şekilde. İkisinden birlikte girerseniz daha güzel olur arkadaşlarım. Şöyle tığı buradan bu şekilde alırsanız daha rahat edersiniz. Şöyle çektik. Kaydırma ile bağladık iki ucunu. Bir yuvarlak elde etmiş olduk. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım ve buradan, bakın, buradan giriş yapıyorum. 1 2. Her birisine 2 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Üzerine bir aldık. İkinciye geçtik. 1 2. Yani toplam 16 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 2 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve son yere de
Bu ipimizi de getirdik ki aradan o görünmesin, çıkmasın diye. Evet, 16 tane çakma sık iğneden sonra yine bakın şöyle giriş yapıyorum. Şöyle kaydırarak bağlıyorum. Yine bir zincir çektim. Bir aldım üzerine. Bu defa yine aynı şekilde her birisine ikişer tane olmak üzere toplam 32 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Her birisine 2 tane arkadaşlarım, bakın. 1 2 bu şekilde. Şöyle 6 oldu. Devam edelim. Toplam 32 tane olacak. Evet, son 32.yi de yaptıktan sonra geliyorum arkadaşlarım. Bakın şöyle girişimi yapıyorum ve buradan şöyle bağladım kaydırma suretiyle. Evet, orta kısmını tamamlamış olduk. Şimdi şu şekilde çeviriyorum. 1 2 3 ve 4. Dördüncüyü biraz daha yakın yapın. Şu şekilde olsun. Beşli trabzan boyutunda olacak arkadaşlarım burası. Sonra 1 2 zincir. 1 2 3 doluyoruz. Geliyoruz hemen dibine, bakın. Şuraya. Giriş yapıp buraya 1 2 3 4. Dörtlü trabzan yaptık. Sonra 2 tane zincir. 1 2 doluyoruz. 5 tane yan yana üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bundan 5 tane yapıyoruz arkadaşlarım. 1 2 zincir, 1 2 doluyoruz. Birinciyi yaptık. Bu 2 2 zincir, 3 2 zincir, 4 ve 5. Evet, bakın. Şimdi bu beşli trabzan, bu dörtlü trabzan, bu 5 tanesi üçlü trabzan şeklinde olacak arkadaşlarım. Şimdi tekrar 1 2 zincir, 1 2 3, yine bir dörtlü trabzan yapacağız. 1 2 3 4. Sonra 2 zincir çekiyoruz tekrar. 1 2 3 4. Şimdi de beşli trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. 3 defa doluyoruz o yüzden. Hemen dibinden devam ediyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sonra 2 zincir çektik. 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Biri yaptık. 2 3 4. Bu da 5. 1 2 zincir, 1 2 3 doladım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir, 1 2 3 4 doladım. Hemen yanından giriş yaparak beşli trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 zincir çektim. 1 2 3 doladım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum yanına. 2 zincir çekiyorum, 2 doluyorum, üçlü trabzanlarla devam ediyorum. Toplam 5 tane olacak şekilde. 1 oldu. 2 3 4 ve 5. Evet, bakın birinci köşemiz burası, 2 burası, 3 burası. Şimdi 4'ü buraya yapacağız. Bu da toplam 5 tane oldu. 2 4 5. Şimdi dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 doladık. 1 2 1 2 3 4 doladık. Beşli trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi dörtlü trabzan, 5 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz.
Evet, şimdi son bir yerimiz kaldı. 2 zincir çektik. 1 2 3 doladık. Dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 4. 1 2 zincir çektik. Geliyoruz arkadaşlarım. Şunun tepesinden şöyle girişimizi yapıyoruz ve kaydırarak bağlıyoruz. Bir zincirle sabitleyip kesiyoruz. Bu motifimizi de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlarım. Bundan da toplam 56 tane motife ihtiyacınız olacak. Eğer aynı ölçülerde yapmak isterseniz, tabi daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle biraz küçültelim ki tam gözüksün. Şimdi bunu takarken şöyle bir köşesinden hemen giriş yapıp takıyoruz. Evet, böylelikle bakın her iki motifimizi de tamamlamış olduk. Şimdi nasıl yerleştireceğiz ve nasıl eklemeye yapacağız, o kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın ben motiflerimi tamamladım. Böyle yarım kol bir bluz çalışması olacak. Şimdi bu kare motiflerimiz, yani diğerleri de kare ama bu daha dolgulu olan bu motifimiz. Bunu şimdi şöyle göstereyim. Şuradan başlayalım. İki tane var. Gördüğünüz gibi. Şöyle. 2 kat olacağı için önlü arkalı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili koydum. Yani 10 tane motifi buraya koymuş oldum. Hemen yanına geçiyorum. Buraya yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane motifi bu şekilde koyuyorum. 10 20 oldu. Sonra orta kısmı, burası yaka olacak arkadaşlarım. Şöyle şuraya geldiğimizde 1 2 3 4 tane motif koyuyoruz. Bu arkanın 5. motifi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi motif yok. Sonra yana geçtik. Yine 5, aynı bu yanda olduğu gibi 1 2 3 4 5. Sonra buraya geçiyoruz yanına. 1, 2, 3, 4, 5. Buraları tamamladık. Yani ön ve arkayı, yanlara da bakın şu doğacak olan şöyle olan boşluklara bunları koyarak yanları da tamamlamış oluyoruz. Şunu da aynı şekilde burayı da tamamlamış olduk. Şimdi burası koltuk altı. Ha, diğerlerini de söyleyelim. Şu motifleri ise bakın aradan doğan, bakın şöyle boşluklarımız olacak. Şöyle buralara bunları ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle renk geçişlerini dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bu bunundu, pardon. Şöyle. Şimdi bunda da bakın 1 2 3 4. Bu yarım arkadaşlar. Kola giden kısmı olacak. Bu yarım kalacak. Evet arkadaşlar, şimdi diğer motifimiz bakın 2 4 6 8 9. Bunda 10'du, bunda 9 oluyor arkadaşlarım. Şu yarım olan, yani yarım dediğim şöyle ikiye katlayacağız bunu. Hem önünün hem arkanın birleşim yeri olmuş olacak. Sonra geçiyoruz diğer kısmına. Diğer doğan boşluğa 2 4 6 8. Gördüğünüz gibi yakaya ayırdığımız için 8 tane buraya yapıyoruz. Sonra devam ettik. 2 4 6 8. İkinci sıramız da aynı şekilde. Sonra 9 olacak arkadaşlar bu sıramız. Şöyle koyalım. 2 4 6 8 9. Gördüğünüz gibi. Şimdi koltuk altlarına da bakın 2 tane şu şekilde karşılıklı var. Burayı kasmaması için arkadaşlar. Şimdi kollarına geçelim. Kolları dediğim gibi buradan başlıyor. Aynı zamanda öndeki bu yanın şurada şöyle artık kola geçiyoruz. Eğer kısa kollu tamamen kolsuz yapmak isterseniz şu motifi şöyle yarım yaparak bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biraz uzun olacağı için yine burada da bakın 2 1 2, yani 4 motif, 2 4 4 motif, bunları koyduk. Aralarındaki doğan boşluklara da bunları koyuyoruz. Ve buralara arkadaşlarım şu kısımlarına da şöyle bir motif yapıyoruz.
Üstleri de aynı şekilde bakın şöyle üstten gelen, bunu zaten söylemiştik burayı sayarken. 2 tane de buraya motif koyuyoruz. Bir tane de buraya motif koyuyoruz. Şurada da aynı işlemi uyguluyoruz. Bu koltuk altına gelen 2 yuvarlak şu şekilde olan motifimiz 2, 4, 5 tane olmuş oluyor bununla birlikte. Sonra 2 tane normal motifimiz, 2, 4 tane oluyor diğeri ve bu şekilde tamamlıyoruz bu kısmını da. Evet, şöyle genel bir görün arkadaşlarım iyice. Kafanızda bu şablonu oluşturun. Daha sonra eklemesine geçeceğiz. Şimdi ekleme işleminde hemen ben geçeyim. Bakın şöyle değişik bir tarz kullanacağız. Hiç dikiş olma, yani ip koparmadan böyle yapmaya çalışacağız bu kısmını. Şunları alalım. Bakın şuradan başlıyoruz. Şuradan. Şimdi biraz daha detaylı bir şekilde göstereceğim ben sizlere. Buradan başlıyoruz. Devam ettik. Kare motifimizi ördük aşağıya kadar. Sonra buraya geçiyoruz. Buraya zigzaglı bir şekilde bu 5 tane, isterseniz ekleme işlemine geçmeden önce bunu böyle renk uyumuna göre 5 tane ekleyin ya da daha büyük yapacaksanız bunu daha da sayısını arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya da küçük yapacaksanız sayısını düşürmeniz gerekiyor. Oversize olduğu için böyle geniş geniş olacak arkadaşlarım bu bluzumuz. Yani 40 bedenden 46-48 bedene kadar rahatlıkla kullanabileceği bir düzeye gelecek. Şimdi dediğim gibi 5 tane motifi bakın şöyle birbirine ekledim. Şimdi çevirme yerine geldim. Aynı zamanda size ilk bu motifi burası ön olarak düşünün. Arkaya doğru şöyle eklemesini yapacağız ve buradan devam edeceğiz. İkinci sıraya geçtiğimizde ise bunları ekleyerek devam edeceğiz arkadaşlarım. Bu defa bunları öreceğiz ve bunları ekleyeceğiz bu motiflerimize. Şimdi o işleme geçelim. Ben size baştan başlayarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi motiflerimizi ekleme işlemine hemen başlayalım. Şimdi şu köşeden başlayalım. Şöyle içerisine giriş yapıyorum. Bunu aynı renkte yapabilirsiniz. Şu anda yaptığımız gibi farklı renklerde kullanabilirsiniz. Biraz her zaman fazla bırakıyoruz. Şöyle 1, 2, ikisi birlikte olduğu için bu şekilde yükseliyorum. Sonra şöyle hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Burada diğerinde de 9 tane böyle kenarımız olacak arkadaşlarım. Şöyle hemen bakın şuradan giriş yapıyoruz. Ortadakinin üzerinden. Ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Bir zincir çektik. Boşluğa geçiyoruz. Oraya bir tane, şöyle 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, üzerine bir aldık. Hemen ortadakinin bakın şöyle üstünden giriş yapıp buraya da 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4 bir zincir aradaki boşluğa 1, 2 bir zincir buraya 1, 2 birer zincir çekip böyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir zincir çektik. 8 bir zincir çekiyoruz. Köşeye geçiyoruz. 9'uncuyu yapıyoruz. 1, 2 bakın şu şekilde 9 tane bu şekilde yerimiz olacak. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Araya üzerine bir aldık. Yine köşe olduğu için buraya şöyle 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çektik. Tekrar ortadakinin üzerine geçtik. 2 tane ikili trabzanımızı buraya yapıyoruz. Bir zincir çektik. Aradaki boşluğa tekrar 2 tane yaptım. Bir zincir ortadakinin üzerine 1, 2
Bir zincir çekip diğerine 1 2 bir zincir çekiyoruz buraya. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 yine bakın aynı şekilde oluyor. 8 bir zincir çektik. 9'uncuyu da köşeye geldik. Köşeye yapıyoruz. Şimdi birinci motifimizi bu şekilde yaptık arkadaşlarım. Burası en alt kısım olacak. İkinci rengimizi alıyoruz. Bakın şu. Şöyle. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Geçiyorum bu motifime. Buradan giriş yapıyorum. Köşesinden. Şu şekilde. Şimdi iki tane yine aynı diğerine yaptığımız işlemi buna uyguluyoruz. Şöyle bir tane daha iki. Bir zincir çektik. Buraya geçtik. 1 2 bir zincir çekip diğerine. Aynı diğer işlemi, diğer motife yaptığımız işlemi buraya uyguluyoruz arkadaşlarım. 2 2 ikili trabzanlarımızı toplam 9 tane olacak şekilde yapıyoruz. Şimdi iki tane yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine bir alıyorum. Diğer motifimi alıyorum. Şöyle ve hemen onu ekleyerek devam ediyorum. Bir zincir çektim. Yana geçiyorum. Ve aynı buraya geldiğimizde diğerini alıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü. Şimdi bundan büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız, burası etek alt kısmı yani bluzumuzun en alt kısmı, şöyle şu şekilde ekleyerek 10 tane ben yapmıştım. 5 üzerine kurulacağım. 10 tanesini bu şekilde birbirine ekliyorum arkadaşlarım. Şu anda 3 oldu gördüğünüz gibi. 4 ve 5, sonra arka kısmını ben öbürünü yapmıştım, şöyle oraya ekleyeceğim. Yani bu şekilde 10 tane motifi birbirine ekliyoruz. Aynı desende olan motiflerimiz arkadaşlarım bunlar, onu da söyleyeyim. Aynı, bakın hepsi bu yerlerimizden, yani bu motifimizden şöyle olan. Diğerini bir üst sıraya geçince ekleme işlemine başlayacağız. Evet, şimdi burayı bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlarım, 10'uncuyu da yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi bakın şu ilk başladığımız yer, buradan yaptık geldik. Şimdi buraya şöyle girişimi yapıyorum. Hemen üst ilk birinci ikili trabzanın üzerinden. Sonra şöyle iki tane zincir çekiyorum. Geçtim. Ve buradan geri dönüyorum. Bakın eklememizi yaptık. Buradan geri dönüyoruz şimdi. Şöyle iki tane arada bir zincir, ikincisine geçiyorum. Ve bunu tamamen bir kafes gibi düşünün. Dışını çevirmiş oluyorum ilk sırada. Evet, şu şekilde. Bir zincir çektim, tekrar devam ediyorum. Bu ipleri de şu şekilde saklayın arkadaşlarım arkadan. Dediğim gibi biraz fazla bırakın.
bir zincir çektik. Hemen bunun içerisine de yapıyoruz. 1 2 Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bu zaten halka gibi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi buradan yine bir zincir, ikili trabzan yapıp hepsini kapatacağız. Köşeye geldim. Burayı göstermek istiyordum. Önce kenardakine 2 tane ikili trabzanımızı yapalım. Sonra bakın köşeye geldim. Yine 2 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Üzerine bir aldım. Diğer motifimin hemen burasından giriş yaparak şöyle 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Şunu da şu şekilde yapalım. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Evet arkadaşlarım, bu sırada da bunun hepsini bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın buraları da tamamladım. Şöyle en alt kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi diğer motifimize geçeceğiz. Şöyle buradayken yine bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Bakın şu kenarda tek olan, yarısını öne yarısını arkaya kullanacağımız motifimiz. Hemen onun ilkinden, yani şu köşedeki yerimiz, zaten şu köşe yerimiz. Buradan yanındaki yerden giriş yapıyorum. 1 2 tane zincirden sonra bunu arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Şu şekilde tuttum, bakın. Şöyle altından giriyorum ve kaydırarak bağlıyorum. Üzerine bir aldım. Sonra diğer araya geçiyorum. Bakın şu yerlerin aralarından 2'şer tane ikili trabzanımızı yapacağız. 1 2 bir tane zincir geçiyoruz diğer motifimize. Hemen ikinci arasına, bakın şuraya giriş yaparak şöyle çekerek kaydırarak bağlıyoruz. Sonra üzerine bir alıyoruz. Yan tarafına geçiyoruz. Bir yana. 1 2 sonra bir zincir çektik. Geçiyoruz buraya. Kaydırarak bağladık ve bir tane aldık üzerine. Yanına hemen 2 tane ikili trabzanı yapıp bir zincirimizi çekip geçiyoruz diğerine, diğer araya. Bir, iki, bir zincir geçtik, hemen buraya bağlıyoruz. Sonra üzerine bir alıp diğerine geçiyoruz. Bakın bunun köşesine geldik. Buraya arkadaşlarım şu tepe noktasından giriş yapıyoruz. 1 2 bir tane zincirimizi çektik. Tam tepedeki şurayla bağlıyoruz. Bu şekilde.
Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun tepe noktasına geldiğimizde burası bakın bu şekilde duracak. Şöyle göstereyim. Şu bir üste gidecek. Bunun gördüğünüz gibi yarısını bağladık. Şimdi bu motifimize geçiyoruz. Aradaki yerimiz burası olduğu için bunun bir kısmını, yani bu kadarını bağladıktan sonra bakın bu böyle olacak. Buraya şu motifimizi koyacağız. Evet, bunu hemen buradan yine bir zincirimizi çektik. Üzerine bir aldık. Geliyoruz bunun şurası köşemiz arkadaşlar. Hemen yanındaki, yani burası tek uzun olan beşli trabzanımızın olduğu yer. Buradan giriş yaptık. 1 2, sonra şu araya geleceği için burası aşağıya doğru devam ediyoruz. Bir tanesini zincirimizi de çekelim. Şöyle bakın şuradan giriş yapıyorum ve buraya kaydırarak bağladım. Üzerine bir aldım. Aşağıdaki yerime iniş yapıyorum. Şu şekilde ve buraya bunu bağlıyorum. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın buraya gelince burada üzerine bakın şu beşli trabzanımızın üzerine 2 tane yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Geliyoruz buraya, giriş yapıyoruz, kaydırarak bağlıyoruz. Daha sonra buraya ekleyeceğimiz bu iki araya gelecek olan, şöyle göstereyim size iyice net olarak anlaşılsın. İki araya şu motifimizi koyacağız bunu. Onun için hemen bunu buradan alıyorum. Yine burada üzerine bir aldım. Geliyorum bu motifimin hemen şu beşli trabzan yaptığımız bakın köşemiz. Şurası arkadaşlarım. Şu. Bunun tepesinden girişimizi yapıyoruz buraya ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyoruz önce. Bu şekilde. Sonra yine bir zincir çekiyoruz. Geçiyoruz bu alttan giden az önce tamamladığımız parçamızın hemen burasından ekliyoruz. Sonra üzerine bir alıp yandaki boşluğa giriş yapıyoruz. Bakın şuraya. Buradan giriş yaptık. 2 tane buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Geçiyoruz. Diğerinin de ikincisinden giriş yaparak buraya bağlıyoruz. Üzerine yine bir aldık. Yana geçiyoruz. Hepsine 2 tane ikili trabzan, bir zincir ve buraya bağlıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi dönüşte de buraları bağlayacağız ve şöyle geleceğiz. Yine aynı bunda yaptığımız gibi, şurada yaptığımız gibi tek tek bunları buralara ekleyeceğiz arkadaşlarım. Şimdi bir zincirimizi çekelim. Hemen buradan giriş yaptık, aldık. Sonra buraya iniyoruz. Şimdi bakın köşe yerimiz burası. Şu şekilde ikisini birlikte alttaki bakın ek geçiş yeri, şu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle alıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum ve buraya geçiyorum arkadaşlarım. Şunun tepe noktasından giriş yapıyorum buraya. Üstünden
beşli trabzanımızın üzerinden hemen buraya 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra buradaki yukarıya doğru ekleyerek devam ediyoruz. Bakın bu ek yerimizde bu şekilde oluyor. Şöyle alttan aldık ve sık iğne ile bağladık. Şimdi bir zincir çekelim. Hemen bu tarafa doğru devam edelim. Şöyle. Şimdi yine beşli trabzanımızın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra köşeye bağlayacağız. Bir zincir çektik. Buradan giriş yaparak buraya kaydırarak bağladım. Bakın şimdi bir diğer motifimize geçeceğiz. Bunun yanındaki şöyle göstereyim size. Bu burasıydı arkadaşlarım. Şimdi bu boşluğa da bu motifimizi yapacağız. Bunu yapacağız. Onun için hemen bunun şöyle alıyorum. Bir zincirimi çekmiştim burada. Kaydırarak bağlayıp bir zincir çektim. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın şu motifimi alıyorum ve geliyorum. Bu beşli trabzanımın yanındaki boşluktan giriş yapıyorum. Ve oraya 2 tane ikili trabzan, bir zincir ve aşağıya doğru ekleme yaparak devam ediyorum. Şimdi yine beşli trabzanımın üzerine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir zincir çektim. Geliyorum bakın. Şu ikisini birlikte şu şekilde alttan giriş yaparak buraya sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir alıp hemen yanındaki yerden giriş yapıp buraya ekleyerek devam ediyorum. Şimdi yukarıya doğru boşluğu doldurmak için devam ediyoruz. Eklememizde yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, burası anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şöyle hemen size eklediğimiz yeri göstereyim. Şunlar da kafanızı karıştırmasın. Şöyle bakın. Bu şekilde eklemeyi devam ettireceğiz. Bu şekilde ekleyip bitirdikten sonra arkadaşlar buraya geleceğiz yine. Buradan burayı eklemiş olacağız. Buradan tekrar devam edip üst sırasını bu defa ekleyeceğiz ve aynı az önce burada yaptığımız gibi bir sıra şeklinde burayı da tamamlayacağız. Oraya kadar gelelim. Ben size tekrar orada bu nasıl yapılacak göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın, eklememizi bu şekilde yapalım. Şimdi bunu da ekledikten sonra arkadaşlarım, bu ilk başta eklediğimiz, yarısını eklediğimiz bu motifimize geldik. Yine bir zincirimi çektim. Üzerine bir tane alıyorum. Şu beşli trabzanım hemen yan tarafından giriş yapıyorum. Ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde burayı da buraya ekliyorum arkadaşlarım. Bir zincir.
Evet, son olarak buradan da 2 tane ikili trabzanımı yapıp bir zincirimi çekiyorum ve geliyorum. Şuradan şu şekilde alarak tamamlıyorum. Böylelikle bakın burayı tamamladık. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Evet, ipimizi kestik. Şimdi ipimizi getiriyorum. Bakın şu birleşim yeri. Bunun birleşim yeri. Şimdi bunun yarısını tamamlayacağımız için şu ortadaki, yani bu motifimin hemen şu ortasından giriş yapıyorum. İpimi şöyle tutunuyorum. Bir tane zincirimi çektim gördüğünüz gibi. Sonra üzerine bir alıp aşağıdan devam ediyorum arkadaşlarım buraya. Böyle bu tarafa doğru gideceğiz düz olsun diye. Bir zincirimizi çektik. Bu motifimize geçiyoruz. Önden öreceğimiz için bu şekilde devam ediyoruz. 2 tanesini aynı yere yaptım gördüğünüz gibi. Sonra bir tane zincir, buradan devam ediyorum. 1 2 bir zincir, 2 tane yaparak devam ediyoruz. Burayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlarım. Daha sonra diğer üzerine gelecek olan motifleri aynı bu motifleri eklerken yaptığımız gibi yapacağız ve tamamlayacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincirimi çekmiştim. Şimdi bu beşli trabzanımın üzerine bir tane yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, devam ediyorum. Yine burası da 9 tane ikili trabzanlarımızdan olacak. Yani 9 tane şu şekilde 9 tane olacak arkadaşlar. Şimdi bu 1'di. 2 3 4, araya bir zincir çekelim. Bu 8 ve bu da 9. 9 bizim orta birleşim yerimiz. Aynı zamanda buradan da arkadaşlarım bakın hemen şu bir zincir çekiyoruz. Gelip şu alttaki motifin ortasından giriş yapıyoruz. Buraya sık iğne ile bağladık. Bir zincir çektik. Üzerine bir aldık. Buradan devam ediyoruz yine. Şöyle 1 2. Evet. Burada bu şekilde hepsini çeviriyoruz. Daha sonra üstüne arkadaşlar şu diğer renklerimize, yani diğer sırada kullanacağımız motiflerimizi ekleyeceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şu mesela burayı yaptıktan sonra buraya geliyoruz, yine şu başlangıç yerimize geliyoruz. Daha sonra bunları alarak buralara ekliyoruz. Bakın şöyle. Şimdi bunların eğer benim gibi böyle sıraya koyduysanız arkadaşlar, şöyle şaşırmamak için yalnız bunu şeyde yapın. Kolaylık olsun diye tamamen söylüyorum şu anda. Şöyle ekleyin arkadaşlar. Şöyle tutturun. Hangi motifi nereye ekleyeceğiniz, eğer böyle ayarlama yaptıysanız, yapmadıysanız zaten sıkıntı yok. Hepsi aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şöyle tutunun. Ama bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, şunu yaptıktan sonra etrafını bir sıra çevirdikten sonra, örneğin şu araya mesela şöyle buradan tutundurun, motifin nereye denk geleceği daha net ortaya çıkacaktır. Şu dizayn aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet, şimdi bu kısmını da bu şekilde yaparak artık ekleme işlemini
bu şekilde devam edeceğiz ve tamamlayacağız. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın ikinci sırada da bu motiflerimizi ekledik. Şimdi diğer motifleri ekleme sıramız geldi. Eğer dediğim gibi benim gibi böyle renk kombinasyonu yaptıysanız, mesela burası mavi olacak, şurası koyu kahve, bu şekilde bir sıralama yaptıysanız bakın şu ekleyeceğiniz motifleri şöyle buradan, zaten buradan başlayacağız. Şuraya şu şekilde tutunun arkadaşlar. Şunu da tersini çevirelim. İç kısma gelecek. Şöyle. Karıştırmamış olursunuz. Nereye hangi motifi ekleyeceğinizi bilirsiniz. Daha rahat, daha kolaylık sağlamış olursunuz. Bu şekilde yaparsanız bakın şöyle çevirdim. Şuradan hemen bunu alıyorum. Buradan da bunu alıyorum. Şöyle tutunuyorum ki nereye hangi motifi ekleyeceğim belli olsun diye. Evet, şimdi bunu da böyle aynı bir üst sıraya geçince yine aynı şekilde, özellikle kol kısmı çok soruluyor arkadaşlarım bu tarz bir çalışmada. Kola gelince yine aynı bu şekilde devam ediyoruz. Bakın kol yerimiz burası, koltuk altımız burası. Buraya bakın şunun devamı gibi düşünün. Bu devam ediyordu zaten. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir boşluk oluşuyor. Burada kol böyle sıkmasın, kasmasın diye buraya tam olan motiflerden bu şekilde ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde arkadaşlarım böyle gidiş geliş yaparak az önce yaptığımız gibi buraları da ekleyerek devam edeceğiz. Bu sırayı yapacağız. Daha sonra bunları yapacağız, ekleyeceğiz. Sonra bu tarafa geçeceğiz ve şunu ekleyeceğiz. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Hangi sıradaysak, hangi motifi ekliyorsak o şekilde devam ederek tamamlayacağız İnşallah bluzumuzu arkadaşlar. Evet, şimdi bunları bu şekilde bu sıralamaya göre ekleyelim buradaki gibi. Evet arkadaşlar, şimdi bu kol kısmını tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu kola uyguladığımız şu motifimiz tam motif. Sonra bir üst sıraya geçtiğimizde bu kare olan hani diğer motifimizi kullanacağız. Şimdi burada bakın şöyle bir yer oluşuyor, boşluk oluşuyor ve buraya devam etmemiz gerekiyor. Öncelikle bunu eklememiz gerekiyor. Bakın şunu bu araya iki kat, yarısı önde yarısı arkada şeklinde şöyle olan motifimizi önce buradayız, zaten ipimiz burada. Bunu tamamen böyle tamamlayacağız. Buraya ekleyeceğiz. Arkasındakini de buraya ekleyeceğiz. Bakın şöyle ekleyeceğiz. Sonra buradan başlayacağız, devam edeceğiz. Şu motifi şöyle şuradan tutunacağız. Bakın şöyle tutunarak devam edeceğiz. Buradan başlayacağız. Böyle devam edip gelip burada bitireceğiz. Burada bitirdiğimiz zaman sonra şunları ekleyerek şu yuvarlak gibi görünen motiflerimizi ekleyerek yine aynı burada yaptığımız gibi devam edeceğiz. Böylelikle kol yerini de eklemiş olacağız arkadaşlarım. Şayet kısa kollu yapmak isterseniz şöyle şurada bitirebilirsiniz. Düşük kol şeklinde olur arkadaşlar. Daha uzatmak isterseniz de bunlardan devam ettirerek uzatabilirsiniz. Evet, şimdi bu kısmını da bu şekilde tamamlayalım. Sıra burada normalde, ama şu kol yerini oluşturmak için önce burayı ekleyip daha sonra üste geçip şunları ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şunları. Sonra da burayı ekleyeceğiz. Daha sonra şunlara geçiyoruz zaten. Onlar da otomatik olarak artık nasıl ekleneceğini anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi buralarda tamamlayalım ve büyük oranda bluzumuzun yapımını tamamlamış olalım. Evet arkadaşlarım, şimdi yarım 2 tane motife ihtiyacımız var. Onu da hemen şöyle küçük bir halka yapıyorum. İçerisine giriş yaptım. Bu şekilde aldım. İlkini normal sık iğne yaptım. Hemen içerisine şöyle 4 tane 2 3 ve 4 sık iğne yapıyorum. Çakma sık iğne.
Sonra bir tane şöyle zincirle geri dönüyorum. Üzerine bir aldım. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Ve her birisine 2 tane. Şu yuvarlak olandan yapacağız arkadaşlar, yarım olarak. Şöyle göstereyim size. Şunu bir tane daha yapacağız. 8 tane çakma sık iğne yaparak devam edeceğiz. 2'yi yaptık. 3 4 5 6 7 8. Evet, sonra şu ipimizi de alalım. Çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Şimdi 16'ya çıkaracağız sayıyı. 1 2, yine hepsine 2 2 yaparak devam ediyoruz. Şimdi son sıraya geçtim. Şu şekilde çeviriyorum. Buraya 1 2 3 tane yükseldim. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 aldım. Hemen yanından başlayarak bir tane dörtlü trabzan, 1 2 çektim. 2 doladım. 5 tane üçlü trabzan, 2 zincir arada. Şöyle 3 oldu. 1 2 zincir. 1 2 3 4 oldu. Ve 5. Şimdi 2 zincirimi çektim. 1 2 3 doladım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 doluyorum. Beşli trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir, 1 2 3 doluyorum. Bir iki üç doladım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir, 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. İki dört beş oldu. 1 2 3 dolayıp dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 2 zincir, 1 2 3 4 doladık. Beşli trabzanımızı son yerimize yapıyoruz. Bir tane zincirle sabitledik ve kesiyoruz. Evet, yarım motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ekleme işlemine geçelim bunu. Diğer motiflerin de son sıralarında ekleme yapabilirsiniz. Yani bu krem rengi yaptığımız yer ile hepsini yapıp krem rengi motifimiz ipimizle son sıralarda, yani şunu şöyle düşünün. Şunu bitirdiniz. Daha sonra ekleme işlemine geçeceksiniz. Geçmeden önce şu krem rengiyle bir tanesini tamamladıktan sonra diğerlerini de ekleye devam edebilirsiniz ya da diğer türlü ekleme yapabilirsiniz. Şimdi bunu buraya şöyle tutunduktan sonra ikili ipimle, yani diğer fazla ipimle şöyle 3 tane zincirimi çektim. Bir tane zincir çektim.
Geliyorum. Ekleme yapacağım yer burası. Bakın şurası. Şu boşluğa ekleyeceğiz. Arkası olacak burası. Hemen şuradan diğer motifimin birleşim yerinden giriş yapıyorum ve kaydırarak bağladım. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Hemen yanındaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 bir zincir çektim. Geliyorum. Buraya bağlıyorum. Sonra yine aynı şekilde şöyle 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip diğerine bağlıyoruz. Evet, bakın. Şöyle arka kısmına gelen yere 2 tane yarım motif yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle keselim. Kenarını, kenar kısımlarını, altını, hepsine şöyle bir işlem uygulayalım. Şöyle giriş yaptık. Tam böyle ortalarsak daha güzel olur. Biraz fazla bırakalım. 1 2 3 tane zincir çektik. Üzerine bir aldık. Aynı yerin içerisinde giriş yapıyoruz. 1 2 2 tane yeterli. Diğerine geçtim bakın. Aradan boşluğa, aradaki boşluklara 1 2 3 zincir, üzerine bir aldım. Buradan giriş yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Kaydırarak bağladım. 1 2 3 tane zincir, 2 tane ikili trabzan ve diğerine geçiyoruz. 1 2 3 2 tane ikili trabzan, sonra buraya bağlıyoruz. Evet, bu şekilde kenarlarını çevirdikten sonra artık bir de buhar ütüsü yapacağım ve sizlere bitmiş halini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, kenarlarında bakın şu şekilde çevirdikten sonra bluzumuz kullanıma hazır hale gelmiş oldu. Evet, son görüntümüz bu şekilde. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.